Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün incecik hamuruyla rahatça zar gibi açabileceğiniz, dışarıda börekçilerde yediğiniz böreklerden daha lezzetli börek tarifiyle sizlerleyim. Buyurun o zaman lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. Böreğimizin hamuru için ilk önce yoğurma kasemin içine 2,5 su bardağı ılık su ekliyorum. Suyumuz soğuk olmayacak, çok az ılık olması yeterli. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı ile suyumu ekledikten sonra içine tuz ekliyorum suyumun. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben küçük tatlı kaşığıyla 1,5 tatlı kaşığı ekledim. Unumun yarısını ekliyorum. Sonrasını spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Güzel bir börek hamuru yapmak için suyunuzun çok az ılık olması yeterli. Poğaçaya eklediğiniz su kadar ılık olmayacak. Çok az ılık olması yeterli suyumuzun. Kesinlikle soğuk su kullanmayın. Ununuzun da mutlaka böreklik, baklavalık çok amaçlı un olması gerekiyor arkadaşlar. Güzel bir börek yapmak için. Unumu da ekleyerek hamurum toparlanana kadar yoğuracağım. Yavaş yavaş unumu ekledim. Toplamda 6 su bardağı kadar un ekledim arkadaşlar. Ama sizlerin kullandığınız un markasına göre değişebileceği için sizler hamurunuzun kıvamına göre un eklemeye özen gösterin. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak böreğimiz o kadar güzel yırtılmadan kolaylıkla açılacağı için yoğurma işlemini güzelce yapalım. Hamurumu toparlanana kadar yoğurma kasesine yoğurduktan sonra tezgahıma alıyorum. Gördüğünüz gibi elime yapışmayan çok güzel bir kıvamlı hamur oldu. Ne çok yumuşak ne de çok sert bir hamur olacak. Gördüğünüz gibi bu kıvamda olması yeterli. Tezgahımın üzerinde de güzelce özleşene kadar 2-3 dakika aralıksız yoğuracağım hamurumu. Ne kadar güzel yoğurursak hamurumuz da yırtılmadan, bize zorluk çıkarmadan güzel açılacağı için bu işlemi birazcık detaylı şekilde yoğurma işlemini yaparak güzel sonuçlar elde edebiliriz. Hamurumu güzelce özleşene kadar yoğurduktan sonra hamur kesme aparatımla 5 eşit parçaya ayıracağım. Sonrasında elimle güzelce şekilleyip bezeleyeceğim. Tezgahımın üzerinde de güzelce yuvarlayacağım ki arkadaşlar, açarken yırtılmaması için bu işlemler de çok önemli. Sizler de daha güzel börekler yapmanız için ben elimden geldiğince bütün püf noktalarıyla anlatmaya çalışıyorum. Çok az unlayarak bezelerimi hiç bekletmeden merdane yardımıyla açacağım. Bu aşamada çok unlamamaya özen gösterin. Zaten hamurumuz çok yapışan bir hamur değil. Yarım tatlı kaşığı kadar un eklemem yeterli geldi üzerine. Bezelerimi pasta tabağından biraz büyük olacak şekilde açacağım. Sizler de dilerseniz benim gibi pasta tabağından biraz daha büyük açabilirsiniz veya daha da büyük açabilirsiniz ama bu kadar açmak yeterli oluyor. Evet arkadaşlar, ilk bezemi açtım, hemen kenara alıyorum. İkinci bezemi de aynı şekilde hemen hiç bekletmeden bu aşamaları hızlıca yapıyorum ki bezelerimin üzerinin kurumasına fırsat vermeden hızlı şekilde bütün bezelerimi açıyorum. Bezelerimi hızlı şekilde açtıktan sonra 125 gram eritmiş olduğum tereyağın üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu arada tereyağım ılık arkadaşlar. Tereyağınız ılık olursa börek hamurlarınız daha güzel dinlenmiş ve daha kolaylıkla açılmış olacaktır. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz veya sadece sıvı yağla da bu böreği yapabilirsiniz. Sıvı yağla da gerçekten çok güzel oluyor, çıtır çıtır oluyor. Hamurlarımın ara katlarını bolca yağlıyorum. Koymuş olduğum servis tabağımın alt tabağını da güzelce yağladım. Son kat bezemi de yerleştiriyorum ve bunun üzerinde güzelce bolca yağlıyorum. Ne kadar güzel yağlarsak böreklerimiz o kadar güzel açılacağı için bolca yağladıktan sonra üzerine buzdolabı poşeti örterek hamur bezelerimi kenarda 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. En az 1 saat
veya zamanınız varsa 3-4 saatte dinlendirebilirsiniz. 1 saat dinlendirmek de yeterli olacaktır. Bezelerim kenarda dinlenirken ben de hemen iç harcı için ocağımın üzerine yaklaşık 500 gram kadar orta yağlı dana kıymamı tavamın içine aldım. Suyunu çektirip rengini dönene kadar bu şekilde pişireceğim. Hiç yağ eklemeden ilk önce kıymamı rengi dönene kadar pişiriyorum. Kıymamı ara ara karıştırarak rengi dönene kadar güzelce kavuruyorum. Ben kıymalı patates yapacağım. Sizler dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Rengi dönen kıymamın üzerine 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Kıymam da yağlı olduğu için çok fazla yağ eklemeyeceğim. 2 adet orta boy kuru soğanımı da ince ince doğradım ve rengi dönen kıymamın içine soğanımı da ekliyorum. Soğanın içinde biraz kaybolana kadar güzelce kavurdum ve üzerine 2 tane büyük rendelenmiş patatesimi de ekliyorum. Patateslerimi de çiğden rendeledim. Bu şekilde yaparsanız gerçekten çok ayrı lezzetli oluyor. 1 adet de kapya biber ekliyorum. O da küçük küçük doğranmış. Ben derin dondurucumda vardı. Onu kullanmak istedim. Sizler dilerseniz taze olarak da kullanabilirsiniz. Bu iç harcında yeşil biber kullanmayın. Kapya biber çok yakışıyor. Bunu da belirtmiş olayım. Eğer kapya biberiniz yoksa yeşil biber eklemeyin. 1 tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı toz biber. Yarım tatlı kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Tabii ki sizler kendi damak tadınıza göre baharatı da ayarlayabilirsiniz. Biraz da tuzunu ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Bu iç malzememe salça eklemiyorum arkadaşlar. Tadını salça beğenmiyorum pek börek iç harcında ama sizler damak tadınıza göre dilerseniz ekleyebilirsiniz. Renk vermesi için de pul biberini, toz biberini bolca kullandım. Gördüğünüz gibi böreğimin iç harcının rengi de çok güzel oldu. Patateslerin biraz yumuşayana kadar pişmesi yeterli. Artık ocağımın altını kapatıyorum. 1 saat dinlendirmiş olduğum hamurlarımı yağlamış olduğum tezgahımın üzerine alıyorum. Biraz fırça yardımıyla tezgahınızın üzerinde yağlarsanız daha güzel olur arkadaşlar. Sonrasında hamur bezemin de üzerine çok az fırça yardımıyla yağlıyorum ki daha kolay yırtılmadan açılması için. Yağlamış olduğum bezemin üzerine ellerimle bu şekilde güzelce yağımı dağıtıyorum ve kenarlarında bastırıyorum ki açılırken daha rahat açılması için. Evet, görüyorsunuz hamurum çok güzel dinlenmiş. Eğer az dinlendirirseniz hamurunuz açılırken sizi zorlar. O sebeple en az 1 saat dinlendirmeye özen gösterin. Hamurum o kadar güzel dinlendi ki gördüğünüz gibi tek elle bile açmam yeterli oluyor. Bu hamura tek dikkat etmeniz gereken konu suyunuzun çok az ılık olması, ununuzun da çok amaçlı baklavalık ve böreklik un kullanmanız. Aksi halde öbür unlarla bu börek hamurunu açarken yırtılma olasılığı çok yüksek olacak. Ben hamurumun bütün kenarını dikkatli şekilde açıyorum. Ortadan hiç açmanıza gerek yok. Sadece kenarlarını çekmeniz yeterli incecik açılması için. Hamurumun da inceliğini size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi incecik, hiç yırtılmadan çok kolaylıkla açtım. Ufak yırtıklar olsa da hiç önemli değil arkadaşlar. Zaten içe katlayınca o yırtıklar da yok oluyor. Hiç problem yapmayın. En ünlü ustaların bile açabildiği böreklerde mutlaka ufak da olsa yırtıklar olur. Uç kısmını içeriye doğru katlıyorum ve kenardaki bu sertlikleri alıyorum. Ne kadar ince açsak da arkadaşlar bu kenardaki sertlikler böreğinizin içinde birazcık sert ağza geleceği için mutlaka siz bütün kenarındaki bu sertlikleri koparın. Ben koparıyorum ve kenar kısmı da içeriye doğru katlıyorum. Öbür kenarımızı da bu şekilde içe doğru katlıyoruz. Kenarlarımı da güzelce içeriye doğru katlayarak toparladıktan sonra artık iç harcımı yerleştirebilirim. İç harcım zaten hamurum dinlenene kadar kenarda soğudu. Mutlaka sizler de soğuk veya çok az ılık olarak kullanabilirsiniz. İç harcınızın sıcak olmamasına dikkat edin.
5 tane böreğime pay olacak şekilde bolca içine ekliyorum ve sonra kenar kısımlarını bu şekilde katlıyorum ki böreğimin kenarlarından iç harcının çıkmaması için. Sonra çok sıkı olmayacak şekilde böreğimi sarıyorum. Mutlaka birazcık gevşek sarmaya önem gösterin. Evet arkadaşlar, birazcık da üzerine şöyle düzledikten sonra tepsime yerleştiriyorum ve geri kalan hamurlarımı da aynı şekilde açıyorum. Hamurumu yerleştirmeden önce tezgahımı da çok az yağlıyorum ve tekrar hamurumun üzerinde çok az yağlıyorum ki kolaylıkla yırtılmadan açılması için. Bakın, bekledikçe hamurum daha kolay ve güzel açılıyor. Tek elle kenarından dokunmamız yeterli. Gördüğünüz gibi incecik açılıyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde uç kısmını içeri doğru katlıyorum ve kenar kısımlarını koparıyorum. Bu arada bu kopardığım kenarları da arkadaşlar sonrasında hamurlarını güzelce toparlıyorum. Merdane yardımıyla açıp tavamda alt üst yağlayarak katmer olacak şekilde pişiriyorum. Kesinlikle o kenarda kopardığınız fazlalıkları israf edip çöpe atmayın. Bu şekilde benim gibi değerlendirebilirsiniz. Katlamış olduğum hamurumun üzerine bolca kıymalı içten ekliyorum. Sonrasında tekrar kenarlarını kapatıp bu şekilde sıkı olmayacak şekilde böreğimi sarıyorum. Ben bu şekilde yapmak istedim. Sizler dilerseniz kol böreği olarak da şekil verebilirsiniz veya gül böreği gibi de tepsinize sarabilirsiniz. Son hamurumu da güzelce sardıktan sonra yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştiriyorum. Böreklerim tepside beklerken çok güzel baloncuklar oluşmuş. Bu da hamurunuzun ne kadar güzel, ince ve kıvamlı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Üzerine kalan yağımı da güzelce fırça yardımıyla sürüyorum. Sizler dilerseniz yumurta sarısı da ekleyebilirsiniz ama ben kalan yağı sürmeye tercih ediyorum. Bu şekilde daha lezzetli olacak. Yağını güzelce üzerine bolca sürelim ki arkadaşlar böreklerimiz daha güzel, lezzetli olması için. Bu arada arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Evet, böreklerim de gördüğünüz gibi çok güzel tepsimde kabardı. Şimdi artık fırına pişirmeyi gönderiyorum. 180 derece öncesinde ısıtmış olduğum 5 dakikalık sıcak fırınımda orta rafta fanlı ayarda böreklerim kızarana kadar güzelce pişireceğim. Evet arkadaşlar, böreklerim çok güzel kızarana kadar fırınımda pişti. Yaklaşık benim fırınımda 50 dakika kadar pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Gördüğünüz gibi dışarıda yediğiniz böreklerden görüntüsüyle, lezzetiyle hiç farkı yok. Hemen sizlere bu güzel böreğimin çıtır sesiyle biraz baş başa bırakıyorum. Sesten de duyduğunuz gibi gerçekten çıtır çıtır, pul pul dağılan bir börek oldu. Yufkası da o kadar güzel incecik açıldığı için dışarıda yediğiniz böreklerden hiç farkı yok. Daha da lezzetli arkadaşlar. Böreği deneyince de ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenerek destek olmayı unutmayın. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.